Ocağı Çakonuk'tan herkese merhaba. Kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte kozalak macunu yapacağız. Biliyorsunuz geçen sene kozalak şurubu yapmıştık ve çok teşekkür ediyorum. 1,5 milyondan fazla izlenme oldu. Bir o kadar da takip ve beğeni geldi. Yorumlarınız için bu videoyla size öncelikle teşekkür etmek istedim. Şimdi isterseniz macunumuzu birlikte yapmaya başlayabiliriz. Evet, ben kozalakları bir gün önceden topladım. Onları birkaç su yıkadım, yani sıcak suda beklettim. Siz de mutlaka üstündeki tozlu hava gitmesi için sıcak suda bekletin. O sıcak suda beklerken böyle evi bir dut kokusu saracak, sanki dutmuş gibi ama aslında kozalak. Bunları güzelce yıkadıktan sonra 25-30 tanesinde size yeterli gelir kaynatırken kullanmak için, ama ben çok yapacağım için bayağı bir topladım. Bunun daha önceki videoda da anlattım, şuraya bırakıyorum. Orada görürsünüz, saymakla bitmeyecek kadar faydası var. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Öksürüğe iyi geliyor. Koa hastaları için birebir. Bunu hem biz hem çocuklarımız da gönül rahatlığıyla tüketebilir ve ben bugün içine koyacağım malzemelerle bunun bize katkısını birazcık daha arttıracağım. Şimdi ilk etapta kozalaklarımızı tenceremize alacağız ve üzerine geçecek kadar su dolduracağız. Ve mümkünse şöyle küçük ne kadar küçük toplarsanız aslında faydası o kadar iyi. Çok büyüklerine gitmeyin. Mutlaka böyle küçükleri toplayın ve Haziran-Mayıs ayları bunun tam zamanı. Kozalak reçelini ya da işte kozalak pekmezi ya da kozalak şurubu yaparken karaçam kozalağından faydalanacaksınız. O böyle biraz yapıştır, ellerinizde böyle yapışacak ama bunu da kolonyayla çıkartabilirsiniz ellerinizden. O bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi yeteri kadar ben kozalağı tencerenin içine aldım. Daha önceki şurubunu yaparken hep sizeninkinin renginde olmadı, İşte niye benimki bu renk olmadı diye yorumlar geldi. Aslında o videoda da bahsetmiştim. Burada da tekrar bahsedeyim. Eğer sadece bununla kaynatırsanız böyle yeşilim tırak, değişik böyle bir renk olur. Ama 1 ya da 2 adet koyu kozalak koyarsanız şu kozalağın kırmızılığını elde etmiş olursunuz. Evet, tenceremizde suyumuz ve kozalaklarımız yerini aldığına göre artık onları kaynatmaya geçebiliriz. Kozalaklarımızı ocağımıza aldık. Şimdi bu böyle fokur kaynamaya başlayacak ve yaklaşık 3 saat boyunca kaynatma işlemimiz devam edecek. Ara sıra karıştıracağız ve üzerine toplanan köpükleri de mutlaka alacağız. Evet, kozalaklarımız kaynamaya başladı. Onlar kaynarken biz içerisine kebabiye bitkisini de koyacağız. Bunun da faydası saymakla bitmiyor. Diş etlerinin kuvvetlenmesinde yardımcı oluyor, iştah açıyor, soğuktan korumaya, üşütme hastalıklarına iyi geliyor. Kozalağın da biliyorsunuz öksürüktür, koadır, işte bağışıklık güçlendirmek gibi bir sürü faydası var. Bu tarz bitkilerle de bu faydayı birazcık daha arttırmış oluruz. Zaten bu içine koyduğum bitkileri açıklama kısmına da zaten ne işe yaradığını anlatan metinleri ekleyeceğim. Oradan da okuyabilirsiniz. Aslında kebabiye karanfille çok benziyor. Karanfil gibi ağız kokusunu gidermeye de yarıyor. Onun çayını da yapıp tüketebilirsiniz. Şimdi bunların içine bir tatlı kaşığı kadar, yani 10-15 tane kadar da karanfil ekleyeceğim. Bu şekilde kaynamaya devam edecek. Bakın yavaş yavaş üzerinde tortular toplanmaya başladı. Bunları da böyle kaşık ucuyla alabilirsiniz. Evet, yaklaşık 2 saattir kaynayan kozalaklarımız artık iyice özünü bırakmaya başladı. Suyun rengi değişiyor ve aynı zamanda bu kozalaklar bazıları aradan, bakın böyle gördüğünüz gibi yumuşayıp ayrılmaya, iyice özünü bırakmaya başladı. 1,5 saat sonra çoğu bu şekilde olacak. Şu koyu renk kozalaklardan da rengini alıyor. Rengi otomatikman kozalak rengi gibi olacak.
Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık 3,5 saattir kaynayan kozalaklarımız artık oldu. Şu içindeki büyük parçaları alıp süzme işlemine geçebiliriz. Kozalağımızı artık süzebiliriz. Bunun için böyle ince bir tel süzgeçten faydalanacağız. Aynı zamanda süzgü bezinden faydalanacağız. İnce bir beyaz tülbentten de faydalanabilirsiniz. Ki içine parçalar kaçmasın. Berrak, temiz bir macun elde edelim. Akciğerlerimize nefes aldıran detoksumuzun sonuna doğru yaklaşırken ben bunu süzerken siz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmazsanız ve tarifimizi paylaşırsanız sevdiklerinize çok seviniriz. Bence sağlık açısından oldukça da faydalı. Evet, ilk parti doldu. Şöyle tülbentimizi süzdürüp başka bir cama tekrar süzme işlemine devam edeceğiz. Şimdi tenceremizi yıkayacağız. Daha sonra bir kaynatma işlemimiz daha olacak ve içine girecek malzemelerimiz var. Evet, tenceremizi çok güzel bir şekilde yıkadık. Tencerenizi temizlemekte çok zorlanacaksınız. Emin olun, yapış yapışkanlık oluyor ama onu temizlerken eğer cifle tellerseniz çok rahat çıkıyor. Şimdi ben bunu ölçerek size ne kadar içine malzeme koyacağımı söyleyeceğim. Elimdeki kabın ölçüsü 500 ml. Toplamda 4 litre kozalak şerbetimiz oldu. Şimdi onu macun haline getirebiliriz. Aslında tek başına da akciğerlerimize nefes aldıran bir detoks ama ben onu içine birazcık bitkiler ekleyerek daha da şifalandırmak istiyorum. O yüzden de içine bir tatlı kaşığı havlucan koyacağım. İçine attığım bitkilerin de özelliklerini açıklama kısmına ekleyeceğim mutlaka. 2 tatlı kaşığı da keçi boynuzu tozu koyacağım. 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı da zencefil koyacağım. 5-6 tane de çam sakızı ekleyeceğim. Büyüklüğüne göre karar verirsiniz. Şu büyük parça olduğu için ben ölçüyü biraz az tuttum. Son olarak da yarım kilo kadar keçi boynuzu pekmezi ekleyeceğim. Keçi boynuzu pekmezi yerine dut pekmezi de ekleyebilirsiniz. Evet, toplamda yarım kilo kadar pekmezimizi de ekledik. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Evet, şimdi ocağımızın altını yakıyoruz ve içine attığınız tozlar dağılana kadar karıştırıyoruz. Kaynama işleminde koyulaşana kadar devam edecek. Bu da yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürecek diye düşünüyorum. Pekmez yerine şeker de kullanabilirsiniz. Bal da kullanabilirsiniz. Ama balı kaynatma işlemleriniz tamamlandıktan sonra en son koyun. Bal kaynamaya gelmez çünkü. Kozalak macunumuz kaynamaya başladı. Bu kaynama aşamasında yarım limon kadar sıkıp ekleyeceğim. Yani toplamda 2 yemek kaşığı kadar limon suyu eklemiş olduk. Yavaş yavaş koyulaşmaya da başlıyor. Dediğim gibi kaynama süresi biraz uzun sürüyor. Çok ekşim tıraklığı sevmiyorsanız da çam sakızını az tutun. Ama çam sakızı öksürüğe o kadar faydalı ki hani bunun içinde bence olması gereken en önemli maddelerden bir tanesi. Evet, kozalak pekmezimiz ya da macunumuz ne demek istersek yeterince kaynadı. Aslında şuralardaydı, görüyorsunuz, buraya kadar indi. Bu oldu demektir. Çünkü bu soğuduğu zaman da kıvamı koyulaşacak. Ben zaten videoda size onu da göstereceğim. Artık bunu kavanozlamaya geçebiliriz. Kozalak pekmezimiz artık kavanozlamaya hazır. Dediğim gibi çok katı olmayacak ama durdukça katılaşacak ve biz içinde şeker değil pekmez kullandığımız için çok koyu bekleyemeyiz. Ama çok koyu isterseniz o 4 kilo suya 2,5 kilo 3 kiloya yakın şeker koyabilirsiniz.
Evet, akciğer detokslarımız hazır. Onları kavanozladık. Şimdi ağızlarını kapatmayacağız. Soğumalarını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra ağızlarını kapatıp serin bir yerde güvenle saklayabiliriz. Ben size soğuduktan sonra kıvamını da mutlaka göstereceğim. Evet, kozalak macunumuz ya da pekmezimiz, ne demek istersek, soğudu. Kıvamını size şöyle göstermek istiyorum. Evet, çok koyu bir kıvam değil çünkü biz bunda her şeyi doğal kullandık. Hiçbir şekilde şeker ya da doğalını bozacak hiçbir şey koymadık. Pekmezle yaptık ama daha koyu istersek eğer 4 kilo kadar su elde etmiştik. Onun içine 3,5 kilo kadar şeker koyarsanız macun gibi bir kıvam elde edersiniz. Ama tabi bu diğer videoda şeker koymayın, pekmez koyun, bal koyun dediğiniz için ben sizin için bu şekilde yaptım. Bazen şekerle de yapıyorum. Şekerle yaptığım zaman kıvamı daha koyu oluyor. Pekmezle yaptığımız zaman kıvam sulu değil ama çok da koyu olmuyor. Bu soğudukça daha da koyulaşacak, daha da şekerlenecek aslında pekmezin şekeriyle. Yani aslında içindeki doğal şekerle daha da şekerlenip daha da koyulaşacak. Kozalak pekmezimiz ya da macunumuz soğuduğuna göre artık kapaklarını kapatabiliriz. Serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Büyükler bir tatlı kaşığı, küçükler de bir çay kaşığı tüketebilirler. Evet, Ocağı Çikolata olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden hem afiyet olsun hem de şifa olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.